Kazakistan'da uzun yıllardır devam eden çok sayıda büyük sorun söz konusu. Almatı'da sokağa çıkan gençler ve kimliği belirsiz grupların ortaya çıkması işleri çığırından çıkarttı. Petrol, gaz ve önemli madenlerin çıktığı yer orası. Ve tabii Hazar Koridoru'nun da önemli sac ayağı konumunda. Bu da kaosun başlangıcı anlamına geliyor. Kazakistan'daki olayları günlerdir konuşuyoruz. Bu yaşananlar gibi bir şey daha önce yaşandı mı? Aslında hayır, yaşanmadı. Ülke tarihinde yalnızca 1986'da ve 1991'de Sovyetler Birliği'ne karşı yapılan bağımsızlık mücadelesinden bahsedebiliyoruz. Onların boyutu ve ifade ettiği anlam da bugün yaşananlardan çok farklıydı tabii. Önce bilgilerimizi tazelemek için sürecin başına gidelim. Protestoların ana sebebi olarak 60 tengeden 120 tengeye çıkan LPG fiyatları gösterilse de gerekçe aslında bundan çok daha farklı. Kazakistan'da uzun yıllardır devam eden çok sayıda büyük sorun söz konusu. Gelir adaletsizliği, yolsuzluklar, eşitsizlik ve devlet kurumlarına karşı güvensizlik Kazakistan halkının en büyük şikayet kaynakları arasında yer alıyordu. Olayların çıktığı yeri de konuşmak lazım mutlaka. Tüm protestolar ülkenin batısında başladı. Çünkü batı çok önemli. Ülkenin en zengin noktası orası. Petrol, gaz ve önemli madenlerin çıktığı yer orası. Ve tabii Hazar Koridoru'nun da önemli sac ayağı konumunda. Ülkeyi ekonomik olarak orası ayakta tutuyor desek yanlış olmayız. Ayrıca en yoğun göç alan nokta da orası. Birçok işçi de orada yaşadığı için kitlesel bir protesto için daha kolay organize olunabilen bir nokta. Bu arada Kazakistan'daki olayları konuşurken 3 Ocak tarihine vurgu yapmamız lazım. 1 Ocak'ta gayet normal standartlarda bir protesto olarak başlayan olaylar 3 Ocak'ta boyut değiştirdi. Almatı'da sokağa çıkan gençler ve kimliği belirsiz grupların ortaya çıkması işleri çığırından çıkarttı. Hükümet binaları, silah dükkanları ve bu tarihten sonra yağmalanmalar başladı. Hatta protestolara barışçıl amaçlarla katılan insanlar bile olayları gördükten sonra gösterilerden uzaklaşmaya başladı. Gösterilerde dikkati çeken bir de slogan vardı. O da "İhtiyar git." Bu sözdeki ihtiyar olarak Nursultan Nazarbayev kastediliyor. Ülkeyi 30 yıl boyunca yöneten ve 2019'da Cumhurbaşkanlığından istifa eden Nazarbayev'in halen en üst makam olan Milli Güvenlik Konseyi'ne başkanlık ediyor olması halkta tepkilere yol açtı. Hatta mevcut Cumhurbaşkanı Tokayev da bu tepkilerin büyümesi sonrası Nazarbayev'in istifasının kabul edildiğini duyurdu. Burada ilginç bir noktadan bahsetmek istiyorum. Kazakistan'a dair kritik her konuda bir şeyler söyleyen Nazarbayev sessizliğini halen koruyor. Bu da konu üzerinde soru işaretlerinin artması anlamına da geliyor. Kazakistan'daki son duruma da değinmemiz lazım. Cumhurbaşkanı Tokayev saldırganların uyarı yapılmaksızın vurulacağını açıkladı. Bu da kaosun başlangıcı anlamına geliyor. Hükümet olayların kontrol altına alındığını söylese de eylemlerin devam ettiği apaçık ortada. İnsanlar sokaklara çadırlar kurdu ve onlara da evlerinize gidin çağrılar yapılıyor. Sokaklardaki şiddetin artacağı neredeyse kesin diyebiliriz. Ülkede 19 Ocak'a kadar OHAL ilan edilmiş durumda. Bu süreçte ordu tamamen sokakta olacak, marketlerin açılması belli bir kurala bağlanacak ve internet bağlantısı sınırlı olacak. Kazakistan'a hangi ülkeden kimlerin geldiğini de ekleyelim. Rusya, Ukrayna, Ermenistan ve Tacikistan'dan çok sayıda asker ülkeye doğru harekete geçti. Hatta ilk etapta asker göndermeyeceğini açıklayan Kırgızistan da birliklerini yola çıkarmış durumda. Bu noktada Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün Kazakistan'da göstereceği faaliyetler yeni nesil bir iç işlere müdahale anlamına gelebilir. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya ve hatta Çin'e kadar birçok ülkenin hesaplarına dahil ettiği Kazakistan neden bu kadar önemli? Bu sorunun çok sayıda cevap olsa da birkaç tanesini saymak istiyorum. Öncelikle Kazakistan'ın jeopolitik konumu fazlasıyla kritik. Ülke Hazar Koridoru için fazlasıyla önemli. Bir kuşak bir yol projesinin önemli uğrak noktalarından biri de şüphesiz Kazakistan. Tüm bunlara ek olarak uranyum başta olmak üzere periyodik tablodaki elementlerin %80'i buradan çıkıyor. Ülke petrol rezervi sıralamasında 16, gaz rezervi sıralamasında ise dünya genelinde 12. sırada yer alıyor. Hatta 10 Ocak'ta gerçekleşecek olan Putin-Biden görüşmesinde de Kazakistan önemli gündem maddelerden biri olacak. Rusya'nın Kazakistan tutumunun halihazırda var olan ABD-Çin çatışmalarını şekillendirebileceğini bile söyleyebiliriz. Son olarak Kazakistan'daki durumun hem ülke hem de bölge için oldukça tehlikeli bir noktaya evrildiğini ekleyebilirim. Tüm süreçleri gazete üzerinden anlatmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Kazakistan'da uzun yıllardır devam eden çok sayıda büyük sorun söz konusu.